Şu anda bulunduğum bu yer Mars yüzeyi değil, Mısır'ın çölün ortasında, çölün kenarında daha doğrusu yer alan şehrindeki bir tepe dostlar. Burada çölün ortasından videoyu başlatayım istedim. Güneş aşağıya doğru gidiyor ve etraf giderek daha da güzel bir hal alıyor. Burada Dahab şehrinin tepeden görebileceğim bir manzara seyir terasına doğru ağır ağır bu yollardan çöl tepelerinin arasından ilerliyorum bakalım. Etraf gördüğünüz üzere inanılmaz derecede kurak. Şurada bir zirve yer alıyor. Ben şuraya doğru bir ilerlemek istiyorum. Manzarayı görelim. Hemen karşımda şu anda Dahab şehrini görüyorsunuz dostlar. Burası Kızıldeniz'in kenarında yer alan Mısır'ın turizm cennetlerinden bir tanesi. Bakın burada etraf tamamen kupkuru çöl tepeleriyle kaplıyken şehrin içerisinde tropikal palmiye ağaçları var. Etraf çok daha güzel duruyor. Çölün ortasında bir vaha gibi sanki burası. İnanılmaz bir manzara var. Şu çıktığım yerden yavaştan ben bir ineyim ve daha güzel manzaraları görebileceğimiz bir yere doğru ilerleyelim bakalım. Kurak çöl tepelerinin arasından muhteşem bir manzara dostlar. Dedim ki madem çölün ortasında bir sahil kasabasındayım, videoyu da direkt çöl tepelerinden başlatayım. Önce bir tepeden şehri görelim. Bu arada tam karşımda Suudi Arabistan kıyıları yer almakta. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama şurada bulut gibi gözüken tepeler aslında Suudi Arabistan'a ait olan bölge ve Kızıldeniz boyunca da Mısır'ın Suudi Arabistan'a bu komşuluğu devam ediyor aslında. Şimdi şu manzaraya bakar mısınız dostlar? İnanılmaz gözüküyor. Ardı arkası kesilmeyen çöl tepeleri ve burada Dahab şehrinin manzarası. Bu çöl tepeleri tüm bu bölgeyi kaplıyor bu şekilde. Yüzlerce kilometre devam ediyor. Bu çölü sonuna kadar yaşıyorsunuz burada. Buranın gerçekliği bu. Ama bambaşka da bir hava, manzara katıyor buraya. Hemen aşağıda turkuaz renkte su ve muhteşem plajlar yer almakta. Şu an gerçekten muhteşem bir yerdeyim. Bir yandan o tepelerin güzelliği, uçsuz bucaksız tepeler, bir yandaysa masmavi Kızıldeniz ve dilerseniz bu tarafa doğru yüzlerce kilometre yürümeye devam edebilirsiniz burada. Bugünü burada batırdıktan sonra artık yarın büyük ihtimalle bu Dahab şehrini, çölün ortasındaki vahayı keşfetmeye başlayacağız. Bu arada Ambur da burada. How's it going? Climbing up. How was your trekking? It's easiest. Easiest one. Good. Easiest one. You can do this. Biraz olsun güneş de bulutların arasından biraz parlamaya başladı şimdi. Günün sonunu artık burada geçiriyoruz dostlar. Bir sonraki günde artık umarım güneşli bir havada Dahab şehrini doyasıya keşfedeceğiz bakalım. Komple şu manzarayı sahil kenarında, plajlarda beraber göreceğiz. Bakalım Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki
ünlü tatil yerlerinden Dahab nasıl bir yermiş. Herkese bir sonraki günden selamlar dostlar. Bayağı bir yoruldum. Biraz dinlenip kendime geldim böyle. Burada dedim kaldığım yerden başlatayım direkt videoyu. Burası direkt Dahab şehrinin şehir merkezinde. Güzel bir yer. Burada bir odada kalıyorum. Dedim bir odaya yerleşeyim, dinleneyim. Göstermemin sebebi şu dostlar. Burası bayağı ucuz. Yani bu fiyata özel oda ben Kahire'de bulunmaz diyordum ama burada Kahire'dekinden neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Şöyle güzel bir ortak alan var burada. Tamamdır. Şuraya televizyon koymuşlar işte. Oturabileceğiniz basit bir alan yapmışlar. Hemen ileride de işte lobi falan yer alıyor. Fena değil. Burada basit bir oturma alanı. Şimdi kaldığım odayı bir göstereceğim direkt videoya geçmeden önce. Ufaktan bir kapıdan görün yeter zaten. O kadar dağınık ki içerisi. Zinaf. Arkada işte lavabom var, duşum var. Böyle ufak bir yer. Dostlar buranın gecelik fiyatı 9 dolar gibi bir şey. Yani en başta Booking'den yaptım ben ve 12 dolar verdim günlük. Sonrasında burada ödeyince fiyat bir anda düştü. Ya yanlış olmasın. Galiba dün 475 Mısır parası verdim. Yani o da 9 dolar yapıyor. 9-9,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Bir önceki günde 450 verdim burada. Yine 9 dolara tekabül ediyor. Fiyat bayağı uygun. Yani şaşırttı beni ve özel oda. Normalde en başta ben bir hostele gidiyordum. Sonra baktım böyle bir yer var dedim. Videoları hallederim. Çalışırım burada. Bir de dinlenirim. Çünkü Kahire'den burası otobüsle abi. Kaç saatti ya? 12-13 saat falan sürmüştü. En azından bir geldim burada bir dinlendim. Kendime geldim. Dün de böyle bütün gün bir yattım. Gün batımından sonra bütün gün böyle bir yattım. Kendime geldim. Şimdi artık etrafı keşfetme vakti. Kameramanımıza teşekkür ederim. Thank you Amber for recording. Kızı kameraman yaptım resmen kendime. Böyle dostlar Kahire'de günlük 16 dolara kalıyordum ve hatta fiyat videosu çekmiştim. Kanalda var ama burası Kahire'den neredeyse abi %50 daha ucuz çıktı ya. Yani burası gezginleri çok sevdiği bir yer Dahab. Gezgin yeri olarak direkt geçiyor direkt resmen. Hani insanlar sürekli tavsiye ediyordu bana benim gibi gezenler. Niye tavsiye ettiklerini daha iyi anladım. Abi yeme içme için çok fazla yerel seçeneğiniz var. Konaklama uygun. Ya birçok şey burada bayağı uyguna geliyor. Tabii bunda şunun etkisi var. Şu an Aralık ayı. Aralık ayı olduğundan fiyatlar bayağı ucuzlamış yani. Yüksek sezon olmadığı için bayağı bir düşmüş buradaki fiyatlar. O yüzden ucuza böyle konaklayabiliyorsunuz bu tarz yerlerde. Tabii benim işime geldi. Şimdi artık ben dışarı atayım kendimi bir etrafı keşfetmeye başlayalım bakalım. Şöyle bir kendimi dışarı atarak videoya tam anlamıyla başlayalım artık. Önce bir buradaki gün batımını gördük. Sonra kaldığım yeri gösterdim. Şimdi de sokaklara bir dalalım. Bu arada bakın bisikletle gidiyor birisi. Bisikletli çok fazla insan görüyorsunuz burada. Çünkü ulaşımı kolaylaştırıyor yani fazlasıyla. Tamamen uzunlamasına bir bölge burası. Bu yolu dümdüz yürüyerek farklı plajlara gidebiliyorsunuz. Mısır'ın güzel turistik yerlerinden, turistik kasabalarından bir tanesi burası. Ve işin güzel tarafı çok çok uygun fiyatlı. Tabii dediğim gibi şu anda Aralık ayı. Bunun çok net ve büyük bir etkisi var. Bugün mesela hava güzel güneşli ama bazen bulutlu da olabiliyor. Ben geleli birkaç gün oldu şu anda. Genel olarak geldiğimden beri güzel bir hava var. Burası daha lokal bir kısmı bu bölgenin dostlar. Daha yerel bir kısmı. Tam o turistik kısım değil aslında. Bu yüzden de fiyatlar çok uygun. Eğer ya şurada bir restoranda yiyeyim derseniz 3 dolara güzel bir öğünle karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ama gidip de ben işte sahilin kenarında turistik güzel bir yerde yiyeyim derseniz tabii ki fiyatlar daha da yukarı çıkıyor. Ama genel olarak gerçekten beni fiyat performans olarak şaşırtan bir yer oldu. Yavaş yavaş bu beyaz binaların arasından şimdi o plajın bulunduğu ve daha turistik kısma doğru ilerleyelim bakalım. Bir 5 dakikalık yürüyüşün ardından
o turistik dediğim kısma da ulaştım aslında. Buradan itibaren artık tamamen turistlere göre dizayn edilmiş her şey. Etrafta işte bu şekilde 5 yıldızlı otellerin, resortların tabelalarını görüyorsunuz. Turistlere kıyafet satan, işte bikini satan vesaire yerleri görüyorsunuz. Tamamen turistik bir noktada olduğunuzu buradan itibaren artık hissetmeye başlıyorsunuz. Nazar boncuğu figürlerini de bu şekilde etrafta fazlasıyla görebiliyorsunuz. Burası dostlar Sina Yarımadası'nın güneyinde yer almakta ve Kızıldeniz kenarında ufak bir yerleşim yeri. Tabi bu ufak yerleşim yeri son yıllarda giderek daha da turistik olunca etrafta artık böyle bir hal almış. Her şey turistlere göre dizayn edilmiş. Giderek de daha da turistik oluyor gibi gözüküyor. Muhtemelen zaten yüksek sezonda gelsem herhalde şöyle Eylül-Ekim gibi falan çok daha kalabalık olur etraf. Yine bakın birisi bisikletiyle gidiyor. Bu arada ben şu anda kısa kolluyla ve şortlayım ama inanılmaz rüzgarlı bir hava var. Yani bayağı rüzgarlı şu anda. O yüzden böyle motor süren insanlar, bisiklet süren insanlar falan üzerinde ceketle, montla geziyorlar. Hatta yerel Mısırlıların bile üzerinde hırka, polar falan görebiliyorsunuz. Çünkü sıcak havaya alışmışlar yani insanlar. Ve hemen sağ tarafımda artık deniz gözüktü dostlar. İnanılmaz rüzgarlı. İlk defa o kadar dalgalı yürüyorum buraya geldiğimden beri. Komple bu sıra boyunca bakın o beach club'lar, denizin kenarında yer alan restoranlar uzanıyor. Suyun rengi inanılmaz berrak ve çok güzel normalde ama bugün biraz dalgalı. Hatta şurada bakın dalıştan dönen insanlar var. Suyun içinden çıkıyorlar şimdi. Şimdi şu tropikal palmiye ağaçlarının arasından ilerleyelim ve etrafı keşfetmeye devam edelim. Bakın bu arada böyle bir harita koymuşlar. Hemen burası bizim bulunduğumuz yer. Ben ilk olarak buraya ulaşmıştım dostlar. Ürdün'den bir tekne yolculuğuyla bu noktaya geldim. Ve sonrasında aslında Dahab'a kadar gelip Dahab'dan otobüsle Kahire'ye doğru devam etmiştim. Sonrasında Kahire'den tekrardan gece otobüsüyle Dahab'a geldim. Tabii Kahire'de bir 11-12 gün geçirdim. O şekilde geldim buraya. Daha güneyde en turistik yerlerden bir tanesi olan Şarm El-Şeyh yer alıyor ve hemen bu tarafta da yine bir diğer Kızıldeniz kenarında turistik noktalar yer alıyor. Süveyş kanalına giden aslında Körfez burası da. Hey. İnsanlar bayağı güler yüzlü. Buradan itibaren artık tamamen beach club'lar, denizin kenarındaki mekanlar başlıyor. Bakın burası burada yer alan beach club'lardan bir tanesi mesela. Hamburger, et hamburger 140'mış yani 3 dolar gibi bir şey yapıyor. Bakıyorum makarna var mesela 185, 130, 165 gibi fiyatlar. 51 dolar olarak düşünebilirsiniz dostlar. Şöyle yakından göstereyim. Kahvaltı mesela 130, 150, 170 diye gidiyor. Şurada daha pahalı işte tavuk kör diyor mesela yaklaşık 6 dolar. Yani genelde fiyatlar bu şekilde. Direkt menüden gösteriyorum ki bana sonra demeyin yani sallıyor musun, şey yapıyor musun? Yok, direkt olanı gösteriyorum. Bakın mekanlarda bu şekilde denizin kenarında olan yerler hep. Yani buralarda bile ortalama işte 6-7 dolara güzel bir yemek yiyebilirsiniz. 10 dolara çok güzel bir yemek yersiniz. Çok güzel vakit geçirirsiniz. Bakın burası da galiba yine buradaki restoranlardan birisinin plajı. Bu bölge genel olarak böyle. İnsanlar ufak bir yer çevirmişler böyle kendi restoranlarına ait. Oraya hemen plajlarını açmışlar. Fiyat performans olarak gerçekten çok uygun bir yer. Bakın yine 150, 180, 200 falan yazıyordu menüde. Yani gerçekten çok uygun fiyatlara tatil yapabileceğiniz inanılmaz bir nokta diyebilirim burası için. Hiç abartmadan. Bakın yine milkshake diyor mesela 3 dolar. İşte makarna burada biraz daha pahalıymış 6 dolar. Deniz ürünleri var 7-8 dolar, 9 dolar diye gidiyor. Ama denizin kenarında şöyle bir yerde yiyorsunuz yani.
genel olarak Mısır şu anda çok çok uygun ve Türkiye'den bence gelinebilecek en ucuz ülkelerden bir tanesi. Gerçekten çok çok iyi bir seçenek tatil için. Ki zaten geldiğimden beri de çok fazla Türk'le karşılaştım. Tanıştım burada. Normal diye düşünüyorum yani, bu kadar güzel bir seçenek varken bize yakın. Tabi bu turistik yerlerini kastediyorum şu anda. Sonra demeyin Kahire'ye gittik, Kahire'de sokaklar kötüydü falan. Bu kısmı da göstermek istiyorum dostlar. Buraya uzanabileceğiniz çok güzel hamaklar yapılmış. Tamamen ücretsiz bunlar. İnsanlar bu hamaklarda şöyle hemen sahile karşı uzanıyorlar, dinleniyorlar. Bakın o suyun berraklığı belli oluyordur diye düşünüyorum. Muhteşem gözüküyor ya şu suyun renkleri, renk tonları. Hey, I'm good. How are you? Playing football. Biz de çek diye gösterdi. Bakın insanlar bisikletleriyle bu şekilde gelmişler burada ve içeride eğleniyorlar. Birçok yerde çok yoğun müzik sesi var. O yüzden çekim yapamıyorum. Geçerken bile çekmemeye çalışıyorum. Çünkü direkt telif sebebi abi. O yüzden hiç risk almıyorum. YouTube'u kızdırmaya gerek yok. Bir seyyar satıcı gördüm. Kuşari satıyormuş abi. Daha direkt paketlemiş böyle. O turistik kısmı biraz olsun geride bıraktım şu anda. Bu yürüyüş yolu buradan daha güzel plajlara doğru, daha doğal yerlere doğru devam ediyor dostlar. Ama öyle bir rüzgar var ki şu anda. Umarım sesim güzel geliyordur ya. Bakar mısınız su ne kadar dalgalı. Hatta rüzgar sörfü yapan birisini görüyorum şurada ileride. Ben geldiğimden beri genel olarak rüzgarlı bir hava vardı ama ilk defa böylesini görüyorum ya. Gerçekten köşeyi döndüm, o turistik yerden çıktım ve ben uçacağım neredeyse. O kadar fena bir rüzgar var şu anda. Bu şekilde çok güzel yerler de var denizin kenarında. Yerel insanlar bir masa sandalye yapmışlar buraya ve işte 1-2 dolara kahve, içecek bir şeyler falan satıyorlar. Gelip buralarda vakit geçirebiliyorsunuz ama şu anda birçoğu bunların çalışmıyor. Birçoğu şu anda kapalı galiba. Çünkü kimseyi görmüyorum yani genelde. Ben her geçtiğimde genelde boş oluyor buralar. Bakın çok güzel oraya sandalye yapmış. Sahile karşı oturuyorsunuz burada. Diyorsanız ki ben kendi başıma olacağım, ücretsiz yüzeceğim bir plaj arıyorum. Hemen orası da az önce gösterdiğim yerlerin yanında dostlar. Bakın kocaman plaj ve tek bir kişi var oturan. Tabii havanın etkisi çok büyük bunda. Şu suyu yakından bir göstermek istiyorum. Normalde suyun dibi cam gibi oluyor. O kadar güzel gözüküyor ki. Ama şu anda o dalgalardan çok da belli olmuyor yani. Hemen karşımız Suudi Arabistan. Normalde hava bulutlu olmadığında çok net bir şekilde belli oluyor ama şu anda çizgi gibi böyle çok belirsiz bir şekilde gözüküyor. Şu ilerisi ise dün benim tırmanmış olduğum o çöl tepeleri aslında. Daha fazla durmadan kaçacağım buradan çünkü gerçekten o kadar rüzgarlı bir hava var ki rüzgardan dayak yiyorum sanki şu anda. Tamamen bizim şansımıza. Dün bulutlu bir hava vardı tamamen. Bugünse rüzgarlı bir hava var. Güneşli ama rüzgarlı. Yani yapacak bir şey yok artık. Bu noktadan itibaren artık kasabanın lokal kısmına doğru ilerliyorsunuz. Yerel kısımlarına doğru ilerliyorsunuz. Yol daha inceliyor. Hatta bir yerden sonra toprağa dönüyor ve daha bakir, ıssız plajlar var ve devamında da benim dağlara tırmandığım noktaya çok yaklaşıyorsunuz. Dilerseniz oraya tırmanabiliyorsunuz. Güzel, şirin bir kasaba burası. Bakın bu arada masajlarda %30 indirim var diye yazıyor. Ve Tayland'ı hatırlattı. Hem turistik hem masaj servisi falan var. Lübnan yemekleri hemen burada. Ne kadar turistik olduğu anlaşılıyordur herhalde. Her mutfağı bulabileceğiniz ilginç, farklı bir kasaba. Bakın yine
burada bir mekan ama tamamen kapalılar şu anda. Normalde burada bir bar varmış ve insanlar banklarda denizin kenarında oturuyorlar. Muhtemelen Eylül-Ekim gibi çok güzel bir ortam vardır burada. Çünkü bölgede tamamen çöl iklimi var. Zaten çok net bir şekilde videonun başında gördünüz. O yüzden genel olarak kurak ve güneşli bir hava var. Tabi bazen bu şekilde rüzgarlı da olabiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Ancak yıl boyunca gelip ziyaret edebileceğiniz, en fazla böyle biraz rüzgarla karşılaşacağınız güzel bir yer diyebilirim herhalde. Bakın hemen burada ufak bir bar açmışlar. Ice latte mesela 80 diyor. İşte buzlu kahve 80, sıcak çikolata 75. Yani 1,5 dolar. Hatta Türk kahvesi 1 dolarmış. Bayağı uygun. Bu arada dostlar, bu son gördüğüm yere bir oturayım dedim. En azından dedim hem biraz dinlenirim hem de sıcak bir şeyler içerim. Ama öyle bir rüzgar var ki şu anda. Yani ben uçacağım gideceğim diye korkuyorum ya. İnanılmaz bir dalga, inanılmaz bir rüzgar var. Burada bir kahve sipariş ettim şimdi. Şöyle göstereyim yakından. Yanında da böyle kurabiye gibi bir şey geldi ama bilmiyorum. Şöyle sıcak bir filtre kahve. Bu 1 dolar gibi bir şeydi ya galiba. 1 dolar mı 1,5 dolar mı neydi galiba. 50 ya da 60 olması lazım. 1 dolar 50 yapıyor. Dedim madem hava o kadar rüzgarlı, fena esiyor, bir kahvemi içeyim. Hem de göstereyim dedim burada nasılmış yerel kahve satan yerler. Böyle manzaraya karşı 1 dolar karşılığında bir kahve içip devam edebiliyorsunuz direkt. Böyle rüzgarlı bir günde yapılabilecek en güzel aktivite olsa gerek herhalde bu. Ama rüzgara dikkat etmek lazım abi, üşütmemek için. Eğer Aralık ayında falan yolunuz düşerse buralara, mutlaka kışlık bir şeyler de getirin yanınızda. Hava sıcak ama bu rüzgar gerçekten insanı hasta edebilir yani, çok fena. Bakın rüzgar sörfü yapan bayağı bir kişi gözüktü. Adam uçtu gidiyor şu anda paraşütle resmen. Evet dostlar, kahvemizi içtik böyle. Bu yerel yoldan yürümeye devam ediyorum ben arkadaki plajlara doğru. Etrafında çok güzel oturabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz noktalar yer alıyor. Bütün bu bölgenin özeti aslında bu diyebilirim yani. Bakın yine burada plajın kenarında yer alan bir nokta. Çok güzel, hemen sahile kurmuşlar bu şekilde. Kişi başı 200 harcama limiti varmış mesela, burada kapıya yazmışlar. Gelip burada plajı da kullanıyorsunuz. Etraf inanılmaz sakin bölgede. Aslında buralarda olan yerel evleri size kiralıyorlar. Direkt burada apart otel mantığında yer kiralayıp sahile karşı kalabiliyorsunuz. İleride daha böyle yerel basit evler de var. Aslında kasabanın merkezinden uzaklaştıkça, böyle devam ettikçe etraf giderek daha da yerelleşiyor. Bakın zemin direkt artık kuma döndü, işte yol kesildi falan. Ve buradan sonra artık plajlarda tamamen ücretsiz plajlar. Abi, bu arada abi yok böyle bir rüzgar ya. Bakın suyun tonları belli oluyordur umarım. İnanılmaz güzel gözüküyor. Ama rüzgardan konuşamıyorum yani. Buradan sonra dostlar tüm bu bölge bu şekilde farklı renklere sahip. Burası dalışa gelenler arasında çok popüler bir yer. Blue Hole diyorlar hemen buranın ilerisine. Çok böyle güzel, rengarenk bir plaj var. Turkuaz suların olduğu bir plaj ve tamamen artık buradan sonra ücretsiz plajlar yer alıyor etrafta. Hani kimsenin çevirmediği daha doğal noktalar yer alıyor. Bakar mısınız abi şu güzelliğe?
harika duruyor ya. Biraz o kasabanın gürültüsünün, ne bileyim o şehir ambiyansının dışında kalmak isteyenler işte geliyorlar burada. Kendilerine bir apartman, daire kiralıyorlar ve burada tatillerini yapıyorlar. Aslında bizim Türkiye'de popüler olan olay yani. Direkt apart kiralıyorlar ve o şekilde insanlar tatilini yapıyor. Ve bir uyanıyorsunuz abi. Karşınızda şöyle bir deniz var. Fiyatlar uygun olduğundan bu da benim anladığım kadarıyla popüler bir olay. Çünkü hemen hemen her gün ben bu bölüme bir yürüyüş yapıyorum. Bir etrafı geziyorum ve sürekli Avrupalı aileleri görüyorum böyle. Genelde bir iki tane çocukları oluyor ve buralarda işte yürüyorlar, denize giriyorlar ya da etrafta gezerlerken görüyorum sürekli. Bu da aslında burada konaklamak için güzel seçeneklerden bir tanesi. Çok böyle yüksek beklentileriniz yoksa ben basit bir yerde konaklarım. Ufak bir kasaba yeter bana. Yeter ki böyle chill, rahat bir ortam olsun diyorsanız gerçekten bence güzel bir seçenek. Açıkçası ben buranın bu rahat ortamını çok sevdim. Baya rahat bir havası var şehrin genel olarak. Çok küçük bir yerleşim yeri ve bir 20 dakikalık, yarım saatlik yürüyüşle bu kadar sakin, güzel yerlere ulaşabiliyorsunuz. Açıkçası bana bayağı iyi geldi. Dinlenmek için bence çok güzel bir yer, çok güzel bir nokta. Evet dostlar, etraf genel olarak bu şekilde. Hemen ileride buranın en büyük plajı yer almakta. Çok yakın aslında. Hemen arkadaki dağlarda benim videonun başında çıkmış olduğum nokta. O gün batımını izleyebileceğiniz çöl tepeleri. Hatta bir kanyon da yer alıyor bu noktada. Ufak bir kanyon da var. Orada da güzel yürüyüşler gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha fazla devam etmeyeceğim çünkü sahil aynı sahil. Ve ufak bir kumsal var ileride. Çok büyük bir plaj değil. Genel olarak çevre bu şekilde. Suyun rengi çok net belli oluyor şu anda bence. Yani muhteşem. Çok da burası hakkında bir şey söylemeye gerek yok ve en güzel yanı gelip hemen bu sahilin karşısında dilerseniz konaklayabiliyorsunuz. Oldukça ufak bir yer. Ufak bir kasaba burası ama bence bayağı da keyifli bir yer. Birkaç gün böyle gelip dinlenmek için bence Mısır'da gelebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Şimdi yavaştan ben bu yolu geri döneceğim. Yavaştan kasabanın merkezine doğru geri gidelim. Çünkü abi inanılmaz rüzgar var. Daha fazla durmayayım istiyorum bu tarafta. Bu arada bakın yine burada. Evet, selamünaleyküm. How are you? Good. Yine buradaki ufak mekanlardan bir tanesi. Bu arada atlarla birisi geliyor. Abi direkt atlarla geziyor öyle. Bakar mısınız? Dilerseniz burada çölde deve safarisi de yapabiliyorsunuz. Çöl iklimine sahip olduğundan burası turistler için bayağı bir şey geliştirmişler yani. Piramitlerde çok vardı böyle develer, atlar falan. Bu arada tekrardan o turistik kısma, merkeze attım kendimi bir yarım saatlik yürüyüşle dostlar. Belki biraz daha kısa. Buraya geldiğiniz anda çok ilginç bir şekilde o rüzgarlı hava gidiyor. Yerini güneşli havaya bırakıyor. Resmen hava da burada kapitalizme hizmet ediyor. Abi çok acayip ya. Tam bu mekanların olduğu yere giriyorsunuz ve bir anda o rüzgar tamamen yok oluyor resmen. Bu da buraya dair ilginç bir olay. Ben geldiğimden beri diğer tarafta daha keskin, daha rüzgarlı bir hava vardı ama bugün ilk defa bu kadar keskin, inanılmaz bir fark var ya. Bakın, dalış merkezleri yer almakta etrafta. Çok fazla insan sadece dalış için bu bölgeye geliyor. Genel olarak
dalış için en uygun fiyatların burada olduğunu söylüyor insanlar Mısır'da. Çünkü daha az turistik bir nokta. Özellikle şu anda da sezon itibarıyla muhtemelen en ucuz olduğu dönem olsa gerek. Şimdi dostlar, ana cadde üzerinde burada bir restoranta girdim. Geldiğim yere bakın. Direkt denizin kenarına oturdum burada. Şöyle bir göstereceğim geçebilirsem. Direkt denizin kenarındasınız. Su dalgalı olmadan da direkt buradan suya girip yüzebilirsiniz. Bakın etrafında da bir sürü mekan yer alıyor böyle. Şehrin tam olarak merkezi ve yani bunun ötesi yoktur herhalde. Denizin kenarına oturdum. Yemeğimin gelmesini bekliyorum burada. İçeride güzel bir ortam var. Ufak sesli böyle Arapça müzikler çalıyor. Bir fiyatları göstereyim size. Benim siparişim gelene kadar bakın. Pizzalar 3 dolardan başlıyor ve 5 dolara kadar değişiyor fiyatları. Makarna yine 3,5-4 dolarla 5 dolar arası fiyatlar. Hamburgerler yine 3 dolardan başlıyor. Deniz ürünleri diyor burada. 6 dolardan başlıyor onun da fiyatları. Patates kızartması mesela 1,5 dolarmış. Hemen şurada kahve çeşitleri var bakın. 1 dolardan başlıyor onun da fiyatı. Hatta Türk kahvesi 1 doların bile altında. Genel olarak fiyatlar bayağı uygun. Bakınıyorum bakın burada çorba var mesela 1,5 dolar. İşte atıştırmalık bir şeyler var 2 dolardan başlıyor. Fiyatlar bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz dostlar bu konu hakkında? Denizin kenarı hemen böyle bir yerde rahat rahat yiyip içebiliyorsunuz. Bu arada ne haber lan? Pis 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 pis. Bakalım yemek nasıl çıkacak? Ben makarna sipariş ettim burada. Tavuklu bir makarna alayım dedim. Normalde dostlar burada yerel restoranlarda 115 Mısır pounduna yani 2 dolardan biraz fazla bir rakama menü sipariş edebiliyorsunuz ve kızarmış tavuk işte yanında tahin geliyor, salata geliyor, çorba geliyor, çorbanın yanında patates yemeği geliyor. Bayağı büyük bir menü geliyor ve tıka basa doyuyorsunuz, bitiremiyorsunuz yani. Saymayı unuttuğum şeyler bile var. Bu fiyatlara yerel yerlerde yiyebiliyorsunuz. Turistik yerlerde de genelde böyle işte 4-5 dolara tek çeşit bir yemek alabiliyorsunuz. Tabii 2-3 çeşit yiyeyim derseniz de fiyat artıyor. Bence çok çok uygun. Tabii sezonun da etkisi vardır. Hep söylüyorum bunu. Bakalım nasıl çıkacak yemeğimiz. Ve şöyle yemeğim geldi dostlar. Makarna yani bildiğiniz. Ufaktan bir peynir serpmişler üzerine. Tavuklu, domates soslu. Fena olmayan bir makarna. Yani çok böyle ekstra bir yemek değil ama denizin kenarında yiyorsunuz tabii. Bunun etkisi var. Güzel yani. Şöyle bir sabitleyeyim kameramı. Bir tadına bakayım yemeğimin. 3,5 dolara böyle. Yaklaşık 4 dolara. Deniz kenarında en azından fena olmayan bir yemek yiyebiliyorsunuz. Bol tavuklu. Güzel bir makarna. Yani tat olarak ne böyle çok aman aman bir şey ne de kötü bir şey. Güzel yani bence. Fiyat performans iyi. Herhalde güncel fiyatlarla 100 lira gibi bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Hatta 100 liradan daha az bir fiyata tekabül ediyor. Muhtemelen Türkiye'deki herhangi bir tatil yeriyle kıyaslayınca bedavaya geliyordur diye düşünüyorum. Neyse. Ben şunu bir gömeyim dostlar manzarama karşı. Yeme faslını da halledeyim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada sos bayağı lezzetliymiş aslında. Ben fena değil falan dedim ama iyiymiş yani. Yemek faslında böylece atlatmış olduk. Dahab'ı, Mısır'ın ufak bir sahil kasabasını bir güzel gezdiğimizi düşünüyorum bu videoda. Şehrin dışarısındaki çöl tepelerinden deniz kenarındaki restoranlarına kadar bu bölgeyi gezdik, gördük. Benim için aslında burası biraz dinlenme noktası. Biraz böyle dinleneceğim, vakit geçireceğim bir nokta.
Türkiye ha? Ha, Türkiye. Gel bakayım. Ah ya London. Arama. Özümüm ben. What's your name? Yusuf. Yusuf. I'm Furkan. Nice to meet you. Good burada. Türkiye deyince hep böyle. İyi Hasan Şaş yavaş yavaş demedi en azından. Böyle bir ortam işte dostlar. Mısırlılarda bildiğiniz gibi güzel bir video oldu bence buraya kadar. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü gösterebileceğim şeyler belli yani. Bu arada bakın burası dikkatimi çekti. Gemi şeklinde yapmışlar. Altı hediyelikçi, üstü de işte restoran, otel falan galiba. Güzel. Etraf tamamen turistlere göre dizayn edilmiş buralarda. Bakın şunu da göstereyim. Hemen burada bizim lokumlardan satılıyor. Tanesi bunların 50 sent falan. Aslında düşününce biraz pahalı. Şurada da kahve yapıyorlar. Bildiğiniz bizim Türk kahvesi. Hey. Umarım izlerken keyif almışsınızdır dostlar videoyu. Ufak bir dediğim gibi görelim istedim burayı. En azından biraz fikir sahibi olun istedim ve bulundum Mısır'daki ufak bir kasabayı, sahil kasabasının tatil beldesini paylaşmak istedim sizinle. Çok da böyle uzatıp yormayacağım dediğim gibi. Bu arada bakın güneş gözlükleri galiba 100 ya. 10 değildir yani çünkü. Bu şekilde bırakmışlar. Tabii ne kadar takılır, ne kadar kullanılır o kısmını bilemeyeceğim. Biraz daha dışarı çıkmaya başlamış satıcılar ama bayağı sakin bugün. Şurada da güzel dahap tişörtleri, şortlar vesaire satılıyor. 5-6 dolara böyle güzel tekstil ürünleri alabiliyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim, ben deniz şortu aldım mesela geçen gün. 300 Mısır pounduydu. Ucuz yani bence ki yerel insanlar büyük ihtimalle daha da ucuz alıyordur yani. Turiste çünkü her şeyin fiyatı maalesef ki ülke genelinde yüksek. Turistseniz Mısır'da her şeyin fiyatı artıyor. 1 dolar olan şey çıkıyor 3 dolara, 5 dolara. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Pazarlık yapmak gerekiyor sürekli olarak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha bu beğenmişsinizdir. Daha kısa bir video çekmeye çalıştım ama ne kadar kısa oldu video tartışılır tabii. Genel olarak videolarımız bayağı uzun bu aralar. Neyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Mısır'dan yeni videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.